Merhaba arkadaşlar, Hisselongçu YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bu videomda endeksimizin analizini yaptıktan sonra Cante ve şok marketler hisselerine bakacağız arkadaşlar. Özellikle şok marketlerde bir sinyal oluşmuş vaziyette. Elinde şok marketler bulunduranların dikkatli olmasını tavsiye ederim. Analizlerimize başlamadan önce burada anlatılanların bir yatırım tavsiyesi olmadığını hatırlatmak isterim. Burada yaptığımız analizler eğitim amaçlıdır arkadaşlar. Şimdi endeksimizle başlayalım. Şimdi endeksimizde her videomda anlattığım gibi hep vurgu yaptığım seviye 7882 Kaufman hareketli ortalaması arkadaşlar. Görüyorsunuz bunun üzerine atmaya çalıştı fakat geri geldi. Bugün tekrar aynı seviyeyi test etti ve yine Kaufman hareketli ortalamasının altında kapattı arkadaşlar. Yani bahsetmiş olduğum 7882 seviyesi geçilip üzerinde 2 gün yükseliş mumuyla kapanış gelmeden düşüş bitti demiyoruz arkadaşlar. Şu anda bugünkü düşüşlerde şöyle daha önce çizdiğimiz 7760 Fibonacci desteğinden desteğini alması güzel oldu arkadaşlar. Şu anda 7812 3 günlük Kaufman hareketli ortalamasının da üzerinde. Bakalım yarın haftanın son günü. Hep birlikte takip edeceğiz. 7882 seviyesinin üzerine atmadan düşüş bitti demiyoruz arkadaşlar. Yeni pozisyonlar için uygun değildir arkadaşlar. Şimdi şöyle haftalık grafiğe bakmak istiyorum. Son 2 haftadır biliyorsunuz endeksimiz açıldığı seviyelerde kapanıyor. Ve haftalık grafikte her zaman bahsediyorum endeksimizin orta vadeli ve uzun vadeli olarak trend yönünü gösteren göstergemiz haftalık Kaufman hareketli ortalaması. Şu anda 7714 seviyesinde arkadaşlar. Bu seviyenin üzerinde kapanışını yaparsa güzel olacak. Bakalım takip edeceğiz. Dediğim gibi son 2 haftadır çok yaklaşık olarak hemen hemen bu seviyelerde kapanıyor arkadaşlar endeksimiz. Belki yine bu seviyelerde yarın da haftalık kapanışını yapabilir. Evet, şimdi Cante hissesine geçiyorum. Can 2 Termik AŞ. Bu hissemizle ilgili geçtiğimiz hafta sonu biliyorsunuz aylık grafikte bir çalışma yapmıştık. Aylık grafikte bir stratejiden bahsetmiştim. RSI Combo indikatörümüz -50 seviyesinin altında kaldığı aylarda ve kırmızı mumla kapanışlarda toplama mantığıyla kademeli olarak alış stratejisinden bahsetmiştim. Bugün %4.71'lik bir yükseliş geldi arkadaşlar ve bazı arkadaşlarımız işte satalım mı, daha yukarı gider mi diye sorular sormuşlar. Yani bu tamamen sizin alım satım için oluşturduğunuz oyun planına bağlı arkadaşlar. Şimdi benim bahsettiğim stratejiye göre bir plan oluşturduysanız, eğer aylık grafiklere göre hareket edecekseniz şu anda satmanızı gerektiren bir durum yok. -50 seviyesinin altında devam ediyor. Gayet ucuz bir hisse. Zaten bu stratejiyi kısa vade için değil, uzun vade için anlatmıştım ben size. Kısa vade için alım satım yapanlar varsa onun için günlük grafikte bir analiz yapalım. Şöyle günlük grafiğimize geçelim. Günlük grafikte gördüğünüz gibi arkadaşlar bugün itibariyle 3 günlük Kaufman hareketli ortalaması olan 18.56 seviyesinin üzerine atmış vaziyette. Hatta 21 günlük Kaufman hareketli ortalaması olan 19.60 seviyesini bir test etti. Fakat oradan dirençle karşılaştı. Şimdi önümüzdeki günlerde bir takip etmek lazım. Bu 19.60 Kaufman hareketli ortalamasını geçmeden başlamayabilir. Dikkatli olmakta fayda var. Yeni girişler için söylüyorum arkadaşlar. Kısa vadeli girişler için söylüyorum. Bu seviyeyi geçtikten sonra önünde 20.54 seviyesinde bir direnç var. Burası da geçildikten sonra bir sonraki direncini 25.56 seviyesini %24'lük bir mesafe var arkadaşlar. Belki şuradan daha önce bir dirençle karşılaştığını görüyorsunuz. Şu seviyeden. Oraya kadar giderse eğer, diyelim ki çizdiğimiz dirence kadar gitmedi. Bir önceki geri döndüğü mesafeye kadar gitti. O zaman ne olur? %12'lik bir artış olur arkadaşlar. Bu 25.64 seviyesine geçildikten sonra önümüzde 28.58 seviyesinde bir Fibonacci direnci var. Dediğim gibi yani şu anda yaptığımız çalışma kısa vadeli bir çalışmadır arkadaşlar. Yeni girişler için öncelikli olarak Kaufman hareketli ortalaması olan 19.60 seviyesinin üzerine atıp 2 günde yükseliş mumuyla kapatması gerekir. Daha güvenli bir pozisyona girmek için. Yani şu anda gireceğiniz pozisyonlarda Kaufman hareketli ortalamasını geçemeyip geriye doğru bir düşüş senaryosunu da mutlaka göz önünde bulundurun arkadaşlar. 16.79 seviyesindeki
Desteğimiz güzel çalışıyor. Şöyle daha önce defalarca denendiğini ve kırılmadığını görüyorsunuz. Bakın buralarda da 2023 Mart aylarında, Nisan aylarında ve Mayıs aylarında da defalarca denendiğini ve kırılmadığını görüyoruz. Bu önemli bir seviye arkadaşlar. Kısa vadeli için bu hisseye girecek olanların takip etmesi gereken seviye bu seviye. Yani 16.79 seviyesi. Burası kırılırsa eğer stop olmanızı tavsiye ederim arkadaşlar. Şimdi şok marketler hissesine geçiyorum. Şok marketler hissesinde bugün itibariyle, bugünkü kapanış itibariyle 5 farklı indikatörde bir uyumsuzluk oluştu arkadaşlar. Şöyle grafiğimizi yaklaştıralım. Şöyle görüyorsunuz dünkü yükselişiyle 66.8 Fibonacci direncinin üzerine attığını görüyorsunuz. Fakat bugün tekrardan Fibonacci direncinin altında kapanıyor ve aynı zamanda 5 farklı indikatörde bir uyumsuzluk oluşuyor arkadaşlar. Neymiş bu indikatörler? MACD, RSI, Stock, CCI ve MOM indikatörleri. Daha önce de şurada gördüğünüz gibi 5 farklı indikatörde uyumsuzluk oluşmuş arkadaşlar ve gelen düşüşü şuradan şuraya kadar görüyorsunuz. %6'lık bir düşüş meydana gelmiş arkadaşlar. Burada da eğer ki 62.6 Kaufman hareketli ortalamasına kadar bir düşüş meydana gelirse gelebilecek olan düşüş yüzdesi yine %5.6 seviyelerinde olabilir arkadaşlar. Elinde şok marketler hissesi bulunduran ve kısa vadeli düşünen arkadaşlar varsa dikkatli olmasını tavsiye ederim. Daha uzun vadeli düşünen arkadaşlar için zaten şu anda hissemiz Kaufman hareketli ortalamasının üzerinde 62.60 seviyesinin. Dolayısıyla henüz düşüş trendine girmiş bir hisse değil. Yükseliş trendinde devam ediyor. Ama dediğim gibi kısa vadeli şöyle birkaç günlük hareketlerde %6'lık bir düşüş meydana gelebilir. Hatta Viyop'ta işlem yapan arkadaşlar varsa belki short pozisyon açmayı da düşünebilirsiniz arkadaşlar. Tekrar hatırlatıyorum. Burada anlatılanların hiçbirisi yatırım tavsiyesi değildir. Ve ayrıca bu 5 farklı indikatör uyumsuzluk verdi diye kesinlikle bir düşüş gelecek anlamına gelmiyor. Sadece şunu söylemek istiyorum. Çoğunlukla bu uyumsuzluklar çalışıyor arkadaşlar. Dikkatli olmakta fayda var. Bu videomda anlatacaklarım bu kadar. Kanalıma abone olup bildirimleri açmayı unutmayın lütfen. Görüşmek dileğiyle.